Günaydın arkadaşlar. Şimdi sizinle bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Şu lekelerimi en kolay olarak nasıl açtığımı göstermek istiyorum. Evet. Şu lekelerim için uyguladığım doğal bir yöntem var. Onu göstermek istiyorum size. Eğer renk açıcı bir serum kullanmıyorsam kışın bu yöntemi de çokça kullanıyorum. Bir senedir çok doğru düzgün bakmadım cildime. O yüzden de gördüğünüz gibi lekelerim çok belirginleşti. Bakalım renklerimi doğal bir şekilde neyle açıyorum. Bunun için bir elma kullanacağım arkadaşlar. Şöyle elmamızı alıyoruz. Çok fazla olmasına gerek yok. Şu kadar falan yeter. Bunu rendeleyeceğim buraya. Rendemin küçük tarafını kullanabilirim. Bol suyu çıksın istiyorum. Kabuğunu da ayrıca yüzüme süreceğim. Evet, bu şekilde. Bu kadar. Geri kalan elmayı da yiyebilirsiniz. Cilt için çok iyi biliyorsunuz. Evet. Renk açmak için doğal olarak kullandığım şey elma. Daha önce bir yüzümü yapmıştım ben. Düdüklü patlamıştı yüzüme. O zaman bir arkadaşım söylemişti. Bir hemşire arkadaşım elma sürmemi tavsiye etmişti. Yaraları çok iyi iyileştirdiğini söylemişti. Gerçekten denediğim zaman da özellikle sivilcelere, kesinlikle sivilceniz varsa üzerine sürdüğünüz zaman diğer gün gerçekten çok toparlamış, hatta yani sivilcenin yok olduğunu görebilirsiniz herhangi bir yara izi de yapmadan. Onun dışında ben de renk açması için kullanıyorum. Aslında bayağıdır kullanmıyordum bunu ama geçen gün aklıma geldi. Bir sürdüm, gerçekten hemen ufak bir, yani bir ton değiştiğini düşündüm. Değiştiğini gördüm açıkçası. O yüzden tekrar kullanmak istiyorum. Güneş koruyucu kullanmaya da dikkat edersem eğer bu renkler yok olabilir. Daha önce yapıyordum bu maskeyi kendime ve gerçekten hem sivilcelenmeden hem siyah noktaları hem de lekeleri azalttığını düşünüyordum, görüyordum. Gerçekten çok iyi toparlıyor, yani yaptığınız zaman görürsünüz. Ama bu arada kesinlikle yeşil elma, yani ekşi elma kullanmayın. Sadece tatlı elma ile yapıyorum. Ekşi elmalar çünkü daha fazla asidik oluyor ve yakabilir. Yaktıkça cilde daha hassasiyet kazandırabilir veya zarar verebilir. O yüzden bunu tercih etmemenizi öneririm. Ama isterseniz bir deneyin. Beğenirsiniz umarım. Eminim beğenirsiniz. Şöyle renklerin üstüne yediriyorum. Hiçbir maskeyi çok fazla bekletmiyorum. Yani 10 dakika beklemeye çalışıyorum sadece. 10 dakika olur mu olmaz mı ona göre bakarsınız, o kadar bekletebilirsiniz. Göz çevresine uygulamıyoruz hiçbir maskeyi çünkü hassas bir derisi var ve etkilenir her şeyden. Olabildiğince suyunu yedirmeye çalışıyorum. Hatta ben şunu bir sürüyorum. Sonra biraz o kuruduktan sonra, yani suyunu kaybettikten sonra tekrar bir üzerinden geçiyorum. Böyle 2 sefer, belki 3 sefer yapıyorum. Yaklaşık 10 dakika bekliyorum. Sonra suyla durulamam yetiyor. Tabii kokusuna rahatsız olabilirsiniz. Kokusu olabilir. Daha sonrasında güzelce yıkıyorum ve tamamdır. Ama gerçekten etkili olduğunu görüyorum. Bu arada kabağı tutacağım ki yüzümden yere değil oraya dökülsün. Zaten meyve, herhangi bir zararı da yok. Doğal çoğu ürünü kullanmamaya, yani her doğal maskeyi de yapmamaya çalışın. Çünkü gerçekten çok asidik ürünler cilde bayağı zarar veriyor. Ben bunu yapmıştım. Daha önce uyguladığım bir şeyde limon iyi geliyor diye, asidik, C vitamini, cildi besler diye sürdüğüm olmuştu bir süre. Ve gerçekten çok zarar verdim cildime o zaman. Bir kere ilk olarak kararttı. Yüzümü kararttı. Bildiğiniz kışın ortasında yanmış bir yüz gibiydi. Yani ton kararttı. Bir ton kararttı yüzümü. Onun dışında muhtemelen de çizgileri arttırdı. Şimdi gidelim. Yeterince bekledik. Yıkayıp temizleyebiliriz. Yüzümü bir yüz yıkama jeliyle yıkadım. Şimdi genel olarak uyguladığım şeylerden bahsedebilirim. Tonik. Şimdi tonik kullanımı niye önemli? Herkes tonik kullanın diyor. Sadece şu konuda bana çok mantıklı geldi. Suda bulunan kirler, suyun klorlu yapısı sebebiyle ciltte bunların birikimi söz konusu ve işte tonikle bunları temizlediğimizi düşünebiliriz.
O yüzden ben de tonik kullanıyorum. Sık sık tonik kullandığımı söylersem yalan söylemiş olurum. Sadece zaman zaman kullanıyorum. Yani aklıma geldikçe. Sık olarak kullanmıyorum ama herkes çok öneriyor. Ben de o yüzden zaman zaman kullanmaya çalışıyorum. Ayrıca da T bölgesinde biliyorsunuz genelde insanların çok yağlanma oluyor. Bunu da giderdiği için kullanın diyorlar. Çok etkin bir sonuç ben görmedim açıkçası ama dediğim gibi yüzde yıkadıktan sonra dahi kalan kirleri temizlediği için ben de uygulamaya çalışıyorum. Gözenekleri açıkken bir üstünden geçmek adına ben de zaman zaman uyguluyorum. Toniği yaptıktan sonra ben bir göz kremi kullanıyorum. Serum çok öneriyorlar. Serum kullanabilirsiniz. Markası mühim değil. Ben genelde kullanıp da memnun olduğum ürünleri kullanıyorum. Şu parmakla yapın derler ama ben hep bununla yapıyorum. Peki doğrusunu uygulayalım. Hatta şu şekilde uygulayın diyorlar doktorlar. Şimdi artık bir güneş kremine geçtim dediğim gibi. Güneş kremi artık benim için çok önemli çünkü çok fazla lekelenmelerim oluyor. Ama ben bunları çok önemsemiyorum. Buna çok takıntılı değilim dediğim gibi. Güzellik adına böyle takıntı yapmıyorum hiçbir şeyi ama yine de lekelenmelerim varsa eğer bu da muhtemelen kanser riskini arttıracağı için ben özellikle kullanmak istiyorum bir güneş kremi. O zaman cilt bakımımız bugünlük bu kadardı. Evet, öncelikle şunları yıkayacağım, o yüzden buraya koyuyorum. Şimdi bir tane eski mutfak süngerini kullanacağım. Ben genelde böyle yapıyorum. Yani ekstra süngerleri veya herhangi bir temizlik ürünü para vermiyorum. Genelde mutfakta kullandığım biraz kullanılmış bir süngeri kullanıyorum banyoda. Şimdi kullanacağım ürüne gelirsek. Şimdi bazen banyoda ben krem temizleyici ile çamaşır suyu karıştırarak temizleme yapıyorum. Ama bazen ise özellikle kireç çözücü bir ürün, özel bir banyo ürünü kullanıyorum. Mesela Cif Power Shine, bu en çok benim kullandığım ürün. Genel olarak temizliğimi bununla yapıyorum. Bunu sıkıyorum. Kireci de çözdüğü için herhangi bir kir üzerinde kalmıyor. Siz farklı ürünler kullanabilirsiniz. Yani banyo için yine böyle benzer ürünler var. Çünkü onları da kullanabilirsiniz. Etkisini görürsünüz ve ona göre devam edebilirsiniz. Ben özellikle bunu sevdiğim için açıkçası çok farklı markalar çok denemedim. Belki çok etkili bir ürün vardır. Kullanabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi bunu sıkıyorum. Şöyle üzerine sıkıyorum. Şu yüz temizleyici ürününü de kaldırıyorum. Köşelere gelecek şekilde şöyle sıkıyorum. Daha sonrasında bununla temizliyorum. Şimdi aynı daha ciğerim aldım. Aynı net. Böyle çok süreceğim.
Evet arkadaşlar, şu tenceremi görüyorsunuz. Ben bunu genelde yumurta kaynatmak için kullandığım bir tencere ve görüyorsunuz nasıl olduğunu. Yıkadığım halde böyle izleri kireç gibi, kireç de değil ama tortuları var. Şu şekilde bir parlak olmayan bir zemini var. Görüyor musunuz? Ben bunu nasıl temizliyorum biliyor musunuz? Çok basit bir temizleme yöntemi var. Ben bunu annemden öğrenmiştim. Belki bilmeyenler vardır diye size de göstermek istediğim. Bunu temizlemek için, şimdi yıkanmış zaten ama temizlenmemiş. İçerisine sirke döküyorum arkadaşlar. Sirke çok güzel bir parlaklık veriyor, tertemiz yapıyor. Yani biraz bol kullanacağım, iyice temiz olsun diye. Bu kadar yeter. Şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Çalkalayıp her yerine bulaştırmaya çalışacağım ya da şu şekilde bir süre tutabilirsiniz. Ya da daha fazla koyarsınız ya da suyla açabilirsiniz ama etkisinin düşmesini istemiyorum. O yüzden suyla şimdilik açmayacağım. Arada gelip bu şekilde her yere dokunmasını sağlayacağım. O kadar. O zaten çözüp tertemiz yapacak. Ben bunu biraz beklettim. Yani uzun süredir kullanıyorum ki bu şekilde tortuları biriksin. Bunu bir kremsi bir temizleyiciyle temizlemeye çalışsanız bile parlamıyor. O yüzden ama bu çok etkili gerçekten. Çok iyi işe yarıyor. Bu şekilde bir süre kalsın. Arada gelip bu şekilde her yerine bulaştıracağım. Daha sonrasında da size sonucu göstereceğim arkadaşlar. Özellikle et pişirdikten sonra tencerelerin altı böyle kötü olur. Onun için öneririm. Gerçekten çok güzel temizliyor. Hatta o şekilde et kalıntısı olan tencerelerinizi, direkt böyle et kızartıp da altı kötü olan tencerelerinizi hiç ovalamadan içerisine yine sirke dökebilirsiniz. Sirkeyi de biraz beklettikten sonra o alt kısmın gayet güzel kalktığını göreceksiniz arkadaşlar. Şu an bir de hafif bir parıltısı değişti. Ama dediğim gibi bir süre beklemek istiyorum. Şu kenarları özellikle temizlensin diye. Daha sonra sizinle sonucu paylaşırım arkadaşlar. Aslında içerisine su da koyabilirim. Suyla biraz açabilirim. Ya da o şekilde yapayım. Biraz suyla açayım. Şuraya kadar gelecek kadar iyice su doldurayım. Tabii suyla şimdi sirkenin yoğunluğu değişti. Ne deriz buna, seyreltik hale geldi. O yüzden biraz daha ekleyeceğim ya da daha uzun süre bekleyeceğim. Sadece sirkeyi kullandığınız zaman kısa bir sürede etkisini görürken suyla açtığınız zaman, suyla çözeltiyi biraz daha seyrelttiğiniz zaman sirkenin etkinliği daha azalacağı için daha fazla süre gerektirecektir hepsini çözmek için. Bu şekilde bekleyecek. Size parlamış halinde daha sonrasında gösterelim arkadaşlar. Gerçekten çok etkili oluyor. Dışı için çok bir alternatif, yani çok etkili bir çözüm bilmiyorum ben. Eğer siz biliyorsanız lütfen yorumlara yazın. Dışının parlak ve aynı renk görünmesini sağlamak için. Çünkü gerçekten yanmayla sürekli dış bölgesi zarar görüyor. Böyle mesela şuradaki rengi daha gri iken şuralar mavi veya kırmızıya dönüyor. Bunu bir türlü gideremiyorum ve nefret ediyorum. Özellikle çaydanlıkta bu oluyor. Eğer bunun için uygun bildiğiniz bir yöntem varsa bana önerirseniz çok sevinirim. Çünkü ben hiçbir şey bulamadım. Çok farklı şeyler denedim ama bir türlü çözemedim bu sorunu. Ama içi için sirke gerçekten mükemmel bir çözüm. Evet arkadaşlar, şimdi yaklaşık olarak sabahtan akşama kadar bekledim. Daha fazla da bekleyebilirsiniz, bir sorun yok. Şimdi bu suyumu şu tencerenin içine boşaltacağım. Gerçi o tencere daha parlak ama yine de olsun. Biraz da onun içinde kalsın bu su. Şöyle, daha sonrasında da bu küçük tenceremi şimdi yıkayacağım. Bakalım ne kadar temizlenmiş, parlamış. Evet arkadaşlar, şimdi tenceremin içini görüyorsunuz ne kadar güzel parlak bir hal aldığını. O matlaşmış hali gitti tamamen, gördüğünüz gibi. Gerçekten bu kadar etkili işte. Ve çok da rahat temizlemiş olduk böylece.
Evet, tencerelerinizde bazen bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı etkili ve güzel temizliyor. Bu kadar. Ufak bir yürüyüş yapalım dedim. Şöyle sadece benim, yani tek başıma yemekten sonra ufak bir yürüyüş yapacağım. Görüyor musunuz şu güzelliği, yeşilliği, çiçekleri? Gerçekten çok güzel. Ben bu ortama bayılıyorum. Burada yürüyüş yapmaya bayılıyorum. Yani elimizde böyle bir fırsat varken değerlendirelim. Evet, burası cennet arkadaşlar. Evet, buralarda da artık el dokunulmadık yer yok ama yine de kalan yeşillikle işte cenneti yaşamaya çalışıyoruz burada. Gerçekten çok güzel burası. Tam dinlenmedik. Ve görüyorsunuz denize. Masmavi bir deniz var burada. İnşallah fırsat bulduğumuzda gideriz. Biraz denize de gireriz. Ben şu manzaraya bayılıyorum yani. Bu tepeden böyle yeşilliği izlemeye bayılıyorum arkadaşlar. Dağ görüntüsü bana huzur veriyor. Çok güzel geliyor, bilmiyorum. Böyle yani sıralı yemyeşil dağlar görmek en bayıldığım şey. Bir de denizi izlemek tabii. Mavi ve yeşil.